Selam millet, Mert karşınızda. Umarım iyisinizdir, günleriniz güzel geçiyordur. Benim çok yoğun ve yorucu geçiyor ama bunlar güzel yorgunluklar. Zaten fark etmişsinizdir, sürekli düzenli olarak video atmaya başladım. Yorumlarda yazmışsınız sağ olun, bu düzende, bu hızla devam et, sürekli video at diye. Kimisi de yoruluyorsan eskisi gibi az video at demiş ama tekrarlıyorum, bunlar tatlı yorgunluklar. Hani bunu samimi söylüyorum. Güzel yorumları okuyunca tüm yorgunluğum gidiyor. Neyse uzatmayayım, videoları da kısaltmaya çalışıyorum. Bugün bildiğiniz üzere iOS 14'ün tam sürümü geldi. Betası yayınlanmıştı. Kullananlar var, videosunu çekenler var ama tamamlanmış haliyle artık kullanımımıza açık hale geldi. Ve tek bir şey söylemek istiyorum. Şu ana kadar iOS'a gelen en iyi güncelleme bence. Çünkü gerçekten kullanımı kolaylaştıran, biraz daha böyle minimal, sade kullanıma açık bir tasarım yapılmış. Siz de hak vereceksiniz. Düzeltmeler gerçekten kayda değer ve açıkçası tatmin edici. Size bugün hızlı 9 tane yeni gelen özelliği anlatmak istiyorum. Tabii ki bu özellikler içlerinde dallanıyor. Yani yüzlerce yeni özellik var ama 9 kategoriye sıraladım ben. Bayağı şaşıracaksınız. Hadi başlayalım. Evet, ilk özelliğimizle başlayalım. Ayarlara giriyoruz. Erişebilirlik ve dokunma seçeneği. Görüyorsunuz burada arkaya dokun seçeneği geldi. Ona tıkladığımızda çift dokunma ve 3 kez dokunma seçenekleri var. Çift dokunmayı ben ekran resmi, yani ekran görüntüsü almayı seçtim. 3 kez dokunmayı da sessiz moda almaya aldım. Bir sürü seçeneğiniz var. İstediğinizi seçebilirsiniz. Şaka değil, şu arka tarafa dokunarak yapıyorsunuz bunu. Bildiğim kadarıyla iPhone X ve üzeri modellerde geçerli bu. Birisi yazmış 8 Plus'ta da oluyor diye ama emin değilim. 7'lerde olmadığını biliyorum. Evet, 2 kez arkaya tıklıyorum. Gördüğünüz bu şekilde. Logoya tıklamanıza gerek yok. Herhangi bir yerine tıklasanız oluyor. Bir daha tıklıyorum 2 kere. Gayet başarılı. Şimdi de 3 kez tıklıyorum. Ayarları değiştirmişim ben, pardon ya. 3 kez dokunmada uygulama değiştiriciye tıklamışım yanlışlıkla. Bakın 3 kere basıyorum. Uygulamalar arasında geçiş yapabiliyorum ama bu çok kullanışlı olmadığı için ben sesi kapat seçeneğini tercih edeceğim. Çünkü diğer elinizi kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Veya şu şekilde telefonu elinizle çevirip yapmanız gerekiyor şu hareketi. 3 kere basıyorum. Bakın gördünüz, sessiz modu aldı. Bir daha 3 kere basıyorum. Sessiz mod açık. İnanılmaz güzel olmuş. Çok beğendim. Kameramızı açıyoruz. Video bölümüne geldiğimde şurada görebilirsiniz HD ve 30 FPS yazıyor. Buraya tıklayarak bunu değiştirebiliyorsunuz. 4K 60 FPS, 24 kare. Dediğim gibi HD 4K arası çok hızlı geçiş yapabiliyorsunuz. Eskiden bunu yapabilmek için ayarlara gitmeniz gerekiyordu. Bu çok güzel olmuş. Dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Şurada yeşil bir nokta var. O yeşil nokta, bilirsiniz webcamlerinizi açtığınızda bir tane ışık yanar webcam'in yanında. Bu webcam'in aktif olduğu anlamına geliyor. Bunu telefona da yapmışlar. Yani sizin haberiniz olmadan herhangi bir uygulama kameranızı kullanıyor mu? Bu tarz böyle önemli şeyleri bundan takip edebilirsiniz. Gerçekten güzel düşünülmüş. Mesela çıktım, bakın yok oldu. Şöyle yapalım. Instagram'a girdim, kamerayı açtım. Bakın tekrar yandı. Çıkıyorum. Bakın burada görebilirsiniz. Hangi uygulamanın kamerayı kullandığı yazıyor. Mesela yukarı kaydırdım, bakın kamera uygulaması kamerayı kullanıyor. Çıktım, tekrar kaydırdım. Yakın zamanda kamerayı kullandığını gösteriyor. Gayet güzel olmuş. Şimdi de fotoğraf bölümüne gelelim. Kesinlikle yıllar önce yapılması gereken bir şey yapılmış. Bilirsiniz, iPhone'a çift tık yaptığınızda yaklaşabileceği en yakın konuma getirdi. Artık daha da yaklaşabiliyorsunuz. Bu çok iyi olmuş. Bir şeye yakınlaşmak istediğinizde sonuna kadar geliyordunuz, ekran görüntüsü alıyordunuz, yeni fotoğrafa biraz daha yaklaşarak gidiyordunuz. Bu düzeltme gerçekten güzel olmuş. Çok öncesinde yapılmalıydı bence. Fotoğraflara geri döndük. Bakın şurada 3 çizgimiz var. Ona bastığımızda en boy ızgarası var. Tıkladık. Fotoğrafları orijinal boyutlarında gösteriyor küçük. Biliyorsunuz normalde hepsini dikdörtgen olsa bile kare olarak gösterirdi. Bu şekilde de kullanabilirsiniz yine. Tercih sizin. Filtrele var. Mesela filtreleye geldiğinizde favoriler, düzenlenmiş fotoğraflar, video. Bunları filtreleyerek istediklerinizi elinizde tutabilirsiniz. Şimdi gelelim en güzel yere. Mesela ne yapayım? Şu aldığım ekran görüntüsüne geleyim. Yukarı doğru kaydırdığımda bakın şöyle göstereyim. Altyazı ekleyin seçeneği çıkıyor. Buraya helal et yazıyorum. Bitti dedim. Yani bu şekilde fotoğraflarınıza notlar ekleyebiliyorsunuz. Bunun nasıl bir avantajı var onu göstereyim. Mesela fotoğraflar bölümündesiniz. Ara deyin. Buraya helal et yazdım. Bakın eklediğim o fotoğraf çıktı. Ya da daha güzel bir şekilde yapalım. Şimdi Siri için basılı tutuyorum. Fotoğraflar helal et. Bakın direkt açtı. Yani bu şekilde çok kolay ulaşabilirsiniz fotoğraflarınıza. Bu da çok güzel olmuş.
Şimdi gelelim en bomba kısmına. Biraz önce duydunuz, anlayanlarınız vardır belki. Siri'de inanılmaz bir ses iyileştirmesi olmuş daha doğru olur. Bilirsiniz Siri'nin sesi biraz robotikti, böyle robot gibi konuşurdu. Şimdi çok iyi düzeltilmiş. Evet, Siri'yi açıyorum. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Eyvallah. Yarın hava nasıl? Yarın hava sıcak ve güneşli. En yüksek sıcaklık 32 derece. Bu arada fark etmişsinizdir, çok güzel olmuş Siri'nin sesi ve iOS 14 ile birlikte bir özellik daha eklendi Siri'ye. Hatta 2 özellik, şimdi göstereceğim. Biliyorsunuz Siri sesi, kadın sesi. Hepimiz alıştık. Bir de erkek sesi eklendi ve yeni Siri'nin kadın sesi gibi akıcı bir konuşma var. Hemen onu da gösterelim. Ayarlardan Siri ve arama bölümüne geldim. Siri sesi, kadın yerine erkeği seçiyoruz. Senin sanal asistanın. Hop hop. Yanlış yere tıkladık be. 450 MB hücresel veriden indirilir mi? Kapattım direkt hücresel veriyi. YouTuber'ız da zengin değiliz baba. Okay. Şu an indiriyor ama sesi anlamışsınızdır. İndirdikten sonra göstereceğim size. O zamana kadar Siri'nin yeni özelliklerini göstereyim. Zaten en başta da gördünüz, aşağıda böyle bir topçuk şeklinde çıkıyor. Eskiden Siri tüm ekranı kaplıyordu açıldığında ve bir şey talep ettiğinizde de tam ekranı kaplıyordu. Mesela ne sorayım? Saat kaç? Saat 5:27. Bakın mesela dediğim gibi eskiden olsa tam ekranda çıkıyordu. Şimdi şu yukarıda pencerecik olarak çıkıyor. Bu gerçekten güzel olmuş. Vallahi bak, değerimi bilin. Sizin için hücresel veriyle indiriyorum şu an. Wi-Fi'de bir sıkıntı var. Gitti 470 MB. Evet, şimdi erkeğe aldık. Ne soralım? Bana bir espri yap. Şemsiyem ortadan ikiye bölündü. Ama sorun değil. Hava durumu %50 yağmur ihtimali veriyor. Mert Bayan Temur YouTube. Webde Mert Bayan Temur için bulduğum bazı videolar bunlar. Bak mesela. Kıyaks değil mi? Bu ses geliştirmesi gerçekten çok güzel olmuş. Herhangi bir robotla değil de gerçek bir insanla konuşuyormuşsunuz hissini veriyor. Gayet başarılı. Evet, iPhone'a gelen yeni bir uygulama var. Çeviri uygulaması. Ben biraz denedim ve çok beğendim. Şu an için maalesef Türkçeyi desteklemiyor. Konuşarak direkt anlık çeviri yapabiliyorsunuz. İngilizce mesela söyleyeyim. How was your day? ¿Cómo te ha ido el día? I don't have enough Spanish for understand this question. No tengo suficiente español para entender esta pregunta. Mesela. Bayağı iyi. Sadece İngilizceden değil tabii ki. Şu gördüğünüz desteklediği dillerden de çeviriyor. Rusça, Korece, Japonca, Fransızca, Arapça vesaire vesaire. Zamanla Türkçe'de gelir diye umuyorum. Yeni özelliğimize geçelim. Bu da çok başarılı olmuş. Biraz Android'e kaçmış burası. Safari'ye girdiğinizde mesela YouTube'dan son attığım videoyu açalım. Videoya girdim, tam ekranı aldım ve aşağıdan yukarı kaydırdım. Şu an mesela normalde olsa çıkardı ve ana sayfaya dönerdi. Şu an videoyu bu şekilde küçülttü. Bunu büyütebiliyorsunuz da istediğiniz gibi. Başlatalım. Mesela şu an mesajlarıma bakmamışım uzun süredir. Mesajlarınıza bakabiliyorsunuz bu şekilde. Tüm işlemlerinizi yapabiliyorsunuz. Bu arada hep böyle bahis siteleri mesaj atmış. Abi hayatımda hiç bahis oynamadım internetten ve benim numaramı nasıl buldular acaba? Neyse, bu şekilde videoyu oynattığınızda gizleyebiliyorsunuz da bunu. Sola doğru kaydırın. Bakın şurada bir çentik oluştu. Bastığınızda geri geliyor. Bu da güzel olmuş. Sadece bununla sınırlı değil. FaceTime'da biliyorsunuz normalde tam ekranı kaplıyordu ve FaceTime'dan çıktığınızda kamerayı durduruyordu. Yani karşı taraf sizin görüntünüzü alamıyordu. Şimdi bu saatte görüyorsunuz saati. Arayabileceğim biri olmadığı için gösteremeyeceğim. FaceTime'ı da küçültüp bu şekilde bir yandan telefonunuzu kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Bu da gayet güzel. Evet, şimdi widget'lara değinmek istiyorum. Ana ekrana geldiniz. Ekrana basılı tutun. Bakın şurada bir artı işareti belirdi. Bu eskiden yoktu. Artıya basıyorum. Burada gördüğünüz araç takımı ismini verdikleri widget'lar çıkıyor. Mesela şu hava durumuna basalım. Araç takımını ekledim. Bu şekilde üste istediğiniz şeyi koyabiliyorsunuz. Üste olmasına gerek yok bu arada. Basılı tutup şöyle istediğiniz yerde bırakabilirsiniz. Silelim. Başka şeyler de göstereceğim. Tekrar artıya bastım. Mesela saati ekliyorum. Bu arada çeşit çeşit kadran seçenekleri var. Şunu ekleyelim ve birkaç bir şey daha ekleyelim. Notlarımı ekleyeyim. Hatta bir şey daha ekleyeyim. Anımsatıcıları da ekleyelim. Tamam. Bu şekilde üçledik. Şimdi basılı tutuyorum. Üstüne atıyorum. Basılı tutuyorum. Üstünü atıyorum. Şu an gördüğünüz tek bir pencere var. Böyle kaydırarak aralarında geçiş yapabiliyoruz. Gerçekten çok kullanışlı olmuş. Ardından bir şey daha göstermek istiyorum size. Sayfanın en sonuna gittik. Bakın burada uygulama arşivi var. Kategorize etmiştim uygulamaları ve daha düzenli bir hal almış. Gerçekten ben beğendim. Mesela alışveriş ve yiyecek diyor. Tüm alışveriş uygulamaları ve dediğim gibi yemek uygulamaları tek bir tarafta toplanmış. Burada sosyal medya var. Gerçekten çok başarılı olmuş bu. Bir şey daha var. Şöyle aşağıda görebilirsiniz.
görebilirsiniz. 4 tane sayfa kullanıyorum ben. Basılı tuttuğunuz bu şekilde hızlı geçiş yapabiliyorsunuz sağa sola kaydırarak. Çok kullanır mısınız bilmiyorum ama işleri hızlandırabilir. Evet, ana ekranımızdan sola doğru kaydırdığımızda klasik Spotlight araması açılıyor. Bunun da stilini değiştirmişler. Çok tatlı olmuş. Ben gerçekten beğendim. Bunu da düzenleyebiliyorsunuz. İstediğiniz şeyi ekleyip çıkartabilirsiniz. Gelelim iPhone'un en önemli tuttuğu şeye, gizliliğe. Gizliliğe girdiğimizde bayağı şey değişti. Gizliliğe geldim, konum servislerine geliyorum. Atıyorum Instagram'a girdim. Burada bakın yeni özellik geldi, tam konum diye. Bunu kapatırsanız uygulamalar sizin. Ayrı ayrı seçebiliyorsunuz tüm uygulamalarda. Şöyle göstereyim. Tam konumu kapatırsanız sizin tam olarak olduğunuz yeri göstermiyor. Yakın çevreyi gösteriyor. Bu da sizin gizliliğinizi koruyor. Gerçekten güzel olmuş. Mesela fotoğraflar bölümüne geldik. Yine atıyorum Lightroom. Tıkladım. Seçili fotoğraflar var burada. Bu da yeni geldi. Yani biliyorsunuz uygulamaları kurarken fotoğraflarınıza erişsin mi vesaire şeklinde size sorular soruyor. Seçili fotoğraflar klasörüne attıklarınızı görebilir sadece. Bu şekilde gizliliğinizi yine koruyabilirsiniz. Bu da gayet güzel olmuş. Bu arada kusura bakmayın, saat 5'i 55 geçiyor. Sabah 6 oldu ve uykusuzum. Zaten gözlerimden bellidir. Bir de konuşmam da iyicene gitti. O yüzden bir helal edin. Özelliklerimizden devam ediyoruz. Mesajlar bölümüne geldim. Atıyorum şu Vodafone'dan gelen mesaja basılı tutuyorum. Bakın şurada şöyle göstereyim. İğnele var. Bastığınızda yukarı taşıyor. Mesela bir tane de Denizbank'tan olduğunu, ona da iğnele dedim. Şu şekilde yukarıya taşıyor ve önemli olan mesajları yukarıda tutabilirsiniz. Hatırlatıcı gibi bir şey oluyor. Yani atıyorum bir fatura ödemeniz geldi. Onun mesajını yukarı iğneleyebilirsiniz. Veya dönmeniz gereken bir mesaj var. Açtığınızda direkt görün diye yukarı iğneleyebilirsiniz. Gerçekten güzel olmuş bu da. Çoğumuz SMS kullanmıyor gerçi ama yine de fena bir özellik olmamış. Notlar bölümüne gelelim. Biliyorsunuz notlarda çizim vesaire yapabiliyorsunuz. Şöyle güzel bir özellik getirmişler. Mesela halka çizdik. Basılı tutuyorsunuz. Çok halka olmadı ama düzgün bir elipse çevirdi. Mesela üçgen yapıyorum. Bakın gördünüz mü? Normalde benim çizdiğim böyle bir şey. Ama basılı tuttuğunuzda çizer çizmez düzeltiyor. Gayet güzel olmuş. En güzel yuvarlak da göstereceğim size. Şöyle güzel bir yuvarlak çizim. Bakın hemen toparladı. Bu da işleri gerçekten kolaylaştıracak bir şey. Evet, kısaca yeni gelen özellikler bunlardı. Gözümden kaçan, benim fark etmediğim yeni gelen şeyler varsa şimdiden affola. Çok fazla kullanamadım açıkçası hızlı çekebilmek için videoyu, çünkü merak ediyorsunuzdur diye düşündüm. Enerjim biraz kaçık, dediğim gibi çok uykum var. O yüzden kusura bakmayın. Kaçayım artık ben, kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.